1960'ların ortasında Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle, dünya tarihini değiştirecek o emri verdi. Elimizdeki bütün dolarları gemilere yükleyin ve Amerika'ya geri gönderin. Karşılığında da kasalarındaki altınları alıp buraya getirin. Peki bunu neden yaptı? Bu sorunun cevabı 1944'te başlıyor. Ama önce şunu anlamak gerekiyor. Aslında başlangıçta para dediğimiz şey sadece devletin bastığı kağıt değildi. Paranın arkasında fiziksel bir güvence vardı. Altın. Mantık basitti. Devlet para basıyorsa kasasında bunun karşılığını tutacaktı. Ama 20. yüzyıl bu kapıyı zorlamaya başladı. Savaşlar çıktı. Devletler borçlandı. Ekonomiler çöktü. Ülkeler paralarını korumak için kuralları esnetti. Ve İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda dünya artık eski para düzenine dönemeyecek kadar değişmişti. Avrupa yıkılmıştı. Şehirler bombalanmıştı. Sanayi zarar görmüştü. Devletler borç içindeydi. Birçok ülkenin kasasında yeterli altın kalmamıştı. Paraları vardı ama o paraların arkasındaki söz zayıflamıştı. Çünkü fabrikalar yıkılmıştı. Altın rezervleri azalmıştı. Devlet borçları büyümüştü. Ekonomiler toparlanmaya muhtaçtı. Yani herkes kendi parasını doğrudan altına bağlamaya çalışsa sistem yürümeyecekti. Çünkü çoğu ülkenin bunu taşıyacak gücü yoktu. Ama dünyanın ticarete yeniden başlaması gerekiyordu. Ülkeler birbirine mal satacaktı, borç verecekti, yatırım yapacaktı. Bunun için herkesin kabul edeceği ortak bir çıpa lazımdı. O çıpa dolar oldu. Çünkü savaşın sonunda ayakta kalan en güçlü ekonomi Amerika'ydı. Fabrikaları çalışıyordu, sanayisi büyüktü, ordusu güçlüydü ve kasasında dünyanın en büyük altın rezervlerinden biri vardı. 1944'te 44 ülkenin temsilcisi Amerika'da küçük bir kasabada toplandı. Bretton Woods. Masadaki soru şuydu: savaştan sonra dünya ekonomisi nasıl çalışacak? Cevap, tarihin en önemli para düzenlerinden birini doğurdu. Yeni sistem şuydu: her ülke parasını dolara bağlayacak. Dolar da altına bağlı kalacak. Bir ons altın 35 dolar. Yani dünya şunu kabul etti: artık herkes ayrı ayrı altın sistemini taşımayacak. Altın büyük ölçüde Amerika'nın kasasında duracak. Dolar ise dünyada dolaşacak. Ülkeler kendi paralarını dolara göre ayarlayacak. Doların değeri de altınla sabitlenecekti. Bu yüzden tüm dünya dolara güvendi. Çünkü dolar altına çevrilebilen ana para haline gelmişti. Bir vatandaş cebindeki dolarla gidip Amerikan hazinesinden altın alamazdı. Bu hak daha çok yabancı merkez bankaları ve hükümetler içindi. Sistem böyle kuruldu ve bir süre gerçekten çalıştı. Dünya ticareti büyüdü. Ülkeler rezerv olarak dolar tutmaya başladı. Bankalar dolarla işlem yaptı. Şirketler dolarla borçlandı. Dolar artık sadece Amerika'nın parası değildi. Dolar, savaş sonrası dünyanın para omurgasıydı. Ama bu omurganın içinde görünmeyen bir çatlak vardı. Dünya büyüdükçe daha fazla dolara ihtiyaç duyuyordu. Ticaret için dolar gerekiyordu. Rezerv için dolar gerekiyordu. Borç için dolar gerekiyordu. Amerika dünyaya ne kadar çok dolar yayarsa, sistem o kadar rahat çalışıyordu. Ama her yeni dolar aynı soruyu büyütüyordu. Amerika'nın kasasındaki altın, dünyadaki bütün dolarları karşılamaya yetecek miydi? Başta bu soru rahatsız edici değildi. Ama 1960'lara gelindiğinde cevap tehlikeli hale geldi. Amerika çok para harcıyordu. Vietnam Savaşı, Soğuk Savaş, askeri üsler, dış yardımlar, küresel güç olmanın maliyeti. Dünyaya daha fazla dolar yayılıyordu. Ama Amerika'nın kasasındaki altın aynı hızla artmıyordu. Ve bazı ülkeler bu çatlağı fark etti. Özellikle Fransa. Fransa'nın lideri Charles de Gaulle,
doların ayrıcalığından rahatsızdı. Çünkü Amerika dünyaya dolar yayıyor, dünya da bu dolarları rezerv diye tutuyordu. Fransa'ya göre bu adil değildi. Amerika kağıt basıyor, karşılığında gerçek mal, gerçek hizmet ve gerçek güç satın alıyordu. O zaman Fransa şu soruyu sordu. Madem dolar altın kadar güvenilir, o zaman doları değil, altını istiyoruz. Anlatılanlara göre De Gaulle, altınları almak için savaş gemisi göndermeyi bile düşündü. Ama operasyon daha sessiz yürüdü. Altınlar gemilerle, uçaklarla Fransa'ya taşınmaya başladı. Bu bir askeri baskın değildi ama finansal olarak çok daha tehlikeliydi. Ve işte o anda sistemin en büyük korkusu görünür hale geldi. Eğer herkes Fransa gibi davranırsa, Amerika'nın kasasındaki altın, dünyadaki bütün dolarları karşılamaya yetmeyecekti. Üstelik korkulan oldu. Yangın sadece Fransa ile sınırlı kalmadı. Diğer bazı Avrupa ülkeleri de durumun farkına varıp dolar tutmak yerine altın istemeye başlayınca sistemin zayıf noktası tamamen açığa çıktı. Ve sonunda Amerika bir seçim yapmak zorunda kaldı. Ya altınlarını kaybedecekti ya da verdiği sözü bozup doların altınla bağını koparacaktı. 15 Ağustos 1971'de Richard Nixon televizyona çıktı. Sakin bir sesle konuşuyordu. Ama söylediği şey dünya para sisteminin temelini yerinden oynatacaktı. Amerika artık yabancı merkez bankalarına dolar karşılığında altın vermeyecekti. Karar geçici diye açıklandı. Ama o kapı bir daha açılmadı. Ertesi sabah dünya aynı dolara bakıyordu. Ama artık o doların arkasında 1944'te verilen altın sözü yoktu. Bretton Woods'un kalbi durmuştu. Eskiden dolar güçlüydü çünkü arkasında altın vardı. 1971'den sonra ise doların arkasında altın yoktu. Ama asıl tuhaf olan şey şuydu. Dolar çökmedi. Dünya madem altın yok, artık dolar istemiyoruz demedi. Çünkü artık o noktada dolar sadece bir para değildi. Dolar sistemin dili olmuştu. Devletler dolar tutuyordu, bankalar dolar tutuyordu. Şirketler dolarla borçlanıyordu. Ticaret dolarla dönüyordu. Doların arkasındaki altın gitmişti. Ama geriye daha büyük bir şey kalmıştı. Dünyanın dolara bağımlılığı. Ve modern para sisteminin en tuhaf dönemi tam burada başladı. Artık doların gücü kasadaki altından değil, dünyanın onu bırakacak kadar hazır olmamasından geliyordu. Dolar artık sadece güçlü olduğu için kullanılmıyordu. Herkes kullandığı için güçlüydü. Ama bu durum sonsuza kadar sürer mi? Bir para birimi dünyanın rezerv parası olma gücünü nasıl kaybeder? Bir sonraki videoda tam olarak bunu anlatacağım. Eğer bu hikayenin devamını kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın.